İki dindar genç kadın havanın yoğun bir kar yağışına dönüşmesine az kala randevularındaki bir evin kapısını çalarlar. Kapıyı açan Bay Reed bir süre konuştuktan sonra onları içeri davet eder. Film bu noktadan itibaren birkaç katmanda gelişiyor. Öncelikle Bay Reed'in çok boyutlu teolojik görüşleri, analizleri, örnekleri, yaklaşımları giderek yoğunlaşır. Diğer yandan iki genç kadını eve hapsettiğini ve onlarla bir bulmacanın parçalarını birleştirircesine bir oyun oynamaya başladığını öğreniriz. Film giderek tekinsiz, karanlık, ölüm kalım meselesine dönüşecek bir psikolojik korku gerilime dönüşür. Ve tüm bu anlattıklarım asıl dehşetten önce daha başlangıçtır. Kuşkusuz yılın en iyilerinden. Maximus öldüğünde 12 yaşında olan oğlu annesi tarafından güvenli bir yere yollanmıştır. Fakat sonra sahipsiz kalarak Kuzey Afrika'daki Numidya'da büyüyüp evlenen ve sağlam bir savaşçı olan Lucius, bir Roma generali olan Marcus Accius'un ülkeyi fethetmesi ve de karısının öldürülmesiyle esir düşüp köle olarak Roma'nın hemen dışındaki bir tüccara satılır. Köle tüccarı Macrinus ondaki öfkeyi keşfedip gladyatör olmasına karar verir ve büyük serüven başlar. Roma ikiz imparatorların yönetiminde tarihinin en berbat dönemini yaşamaktadır. Lucius'un annesi Lucilla ve General Marcus birliktedir, imparatorları da devirmeyi planlamaktadırlar. Film, Roma'daki politik entrikaların ve güç savaşlarının ortasında onuru ve özgürlüğü için adım adım bir gladyatör olarak yükselen Lucius'un çevresinde geçiyor. Filmin 2 saat 28 dakikalık süresini hiç hissetmiyorsunuz. Sinemada, dev ekranda serüven filmi seyretme duygunuzu doya doya yaşayacağınız bir film. Fransız yazar Laurent Baffy, Tok Tok adlı oyununda her biri en tuhaf takıntılara sahip 3 erkek ve 3 kadını çok ünlü bir psikiyatristin bekleme salonunda buluşturur. Bu 6 kişi asabi bir asistanın kötü davranışlarına maruz kalır, üstüne üstlük 6'sına da aynı saatte randevu verildiğini öğrenirler. Psikiyatrist de ortada yoktur. Baş başa kaldıklarında aslında onları mutsuzluğa ve yalnızlığa sürükleyen problemlerin başkalarıyla paylaştıkça hafifleyeceğine dair bir deneyim yaşıyorlar. Film boyunca yüzünüzde sürekli bir gülümseme ve finalde de isabetli bir mesaj takıntıları sevmenizi sağlayacak diye düşünüyorum. Son yılların en etkileyici animasyonlarından. Sanders asla bir araya gelmeyecek türleri bir araya getirerek aynı La Fontaine masalları gibi çok keskin bir gözlem ve ince bir mizahla insanlara ders niteliğinde bir animasyon hazırlamış. Özellikle filmin eksenini oluşturan Robot Rose'la kaz yavrusu arasındaki ilişki biz insanlara dair çok şey anlatıyor. Bu animasyon ailenin tüm bireyleri için ideal.